Merhaba, Papatya Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte miniklerimize muhteşem bir hırka öreceğiz. Bu model yetişkinler için çok önüme çıkıyordu. Çok arkadaşım bunu yapmış ve gerçekten ben de çok beğendim. Yetişkinler için var diye ben yetişkinler için örmek istemedim. Dedim ki niye miniklerimiz de bu güzellikten mahrum kalsın. Hemen onlara da hazırladım arkadaşlar. Gerçekten çok güzel oldu. Ben hazırlarken bu kadar güzel olacağını düşünmedim. Ama hakikaten muhteşem oldu. Şöyle sırt kısmını da göstermek istiyorum. Arkadaşlar bu kısa bir hırka, crop bir hırka yani kısa. Eğer daha uzun yapmak isterseniz 4 tane daha ekleyebilirsiniz. 4 motif daha. Motifin santimetresini ben videonun içerisinde verdim, ölçülerini. Kaç yaşa bu olur derseniz arkadaşlar 2 yaşla 4 yaş arası çok rahat olur. Eni 31 santim arkadaşlar. Kollarına çok uzun derseniz kollarına ikişer tane, normalde 4 tane ekledim ben 2 olarak. Çok uzun derseniz benim için çok uzun değil ama 2 tane eklersiniz, biraz daha örüp uzatabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Hemen iplerimden bahsetmek istiyorum. Benim elimde ihraç fazlası günlerim vardı. Şu anda etiketi elimde yok ama muhakkak markasını videonun altına açıklamalar bölümüne yazarım arkadaşlar. Ben kaç renk kullandım? 1, 2, 3, 4 ve 5 renk kullandım. Sizler 2 renkte yapabilirsiniz. Daha çok renklerle de yapabilirsiniz. Kullandığım tığ numarası ise 3 milimlik tığ kullandım arkadaşlar. Daha büyük çocuklara örmek isterseniz motifleri sırasını çoğaltabilirsiniz. Motiflerin sırası 7, sıraysa 8 yapabilirsiniz, 9 yapabilirsiniz. Motifler büyüdükçe yetişkinlere dahi yapabilirsiniz. Atıyorum 12, 13 sıra yaptınız, kendinize dahi yapabilirsiniz. Şöyle hemen şu bağcıklarını çözüp şöyle içini de göstermek istiyorum. İçi gayet düzgün ama eğer içinize sinmezse şöyle incecik bir astar da yapabilirsiniz. Monta dahi ihtiyacı yok miniğiniz. Gerçekten çok kullanışlı, kalın, tam kışlık bir hırka oldu. Çok fazla lafı uzatmadan hemen yapılışına geçelim. Evet arkadaşlar, öncelikle sihirli halkayla başlıyorum. İpimi halka haline getirdim. Birleştiği noktadan tutuyorum ve halkamın içine 3 zincir çekiyorum. Çektiğim 3 zincirle birlikte 2 tane ikili trabzan yapıyorum ve çektiğim 3 zincirle birlikte 3 tane ikili trabzan yapmış oluyorum. Bir zincir, 3 tane ikili trabzan. Şu anda ikinci grubumu yaptım. Toplamda bu şekilde 4 grup yapacağım. Arada sadece bir zincirim olacak ve 3 tane ikili trabzan yapacağım. 2 ve 3. Bir zincir çektiğimde sihirli halkamın ipini çekip ortayı küçültüyorum ve son grubumu yapıyorum. 3 tane ikili trabzan. Aslında bildiğimiz hanım dilendi modeli arkadaşlar, ama yine bilmeyenler için göstermek istiyorum. Şöyle bir tane fazla çektik. Evet, 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Bir zincir çekiyorum. İlk çektiğim zincire battım. Kaydırmayla kapattım. Bir zincir çekiyorum ve burada ipimi kesiyorum. Sihirli halkamın ipini iyice kapattım ve sihirli halkamın ipine bir düğüm atıyorum. Şöyle herhangi bir ilmeğe battım ve bir düğüm atıp saklıyorum. Bunu her motifte yapalım, yoksa daha sonra hem çözülme olur, daha sonra saklarım derseniz de sizin için çok zor olacaktır. Hemen mor ipimi alıyorum.
mor ipimle bir düğüm attım. Herhangi bir zincirlik bölüme batıyorum. 3 zincir çektim. Çektiğim zincirle beraber 3 tane ikili trabzan. Bir zincir çekiyorum. Hep aralarda bir zincir var. Diğer bir zincirlik bölüme battım. 3 tane ikili trabzan. Bir zincir, aynı boşluğa bir tane daha üçlü ikili 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Şöyle artık iplerimi de arada yürütüyorum. Burada da aynı şekilde 3 tane ikili trabzan, bir zincir, 3 tane ikili trabzan, aynı bir zincirlik bölüme, tüm bir zincirlik bölümlere aynen burada yaptığımız gibi devam edip dönüyorum. Evet arkadaşlar, bakın sıramın sonuna geldim. İlk yarım köşe ile başladığım için bir zincir çekiyorum ve 3 tane ikili trabzan yaparak bu köşemi de tamamlıyorum. Üçüncü ikili trabzanımı yaptım. Bir zincir çektim. İlk çektiğim zincirin tepesine battım. Kaydırmayla kapattım. Bir zincir çektim. İpimi kesiyorum. Ve hemen krem ipime geçeceğim. Şöyle krem ipimi alıyorum. Yine ipime bir düğüm attım. Yine yarım köşe ile başlıyorum. 3 zincir. Çektiğim zincirle birlikte 3 tane ikili trabzan, arada bir zincir, önümdeki bir zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzan, köşelerde hep aynı şekilde 3 tane ikili trabzan, bir zincir, 3 tane ikili trabzan. Bir zincir çekiyorum. 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Eğer burada kasma yaparsa sadece köşelerde 2 tane zincir çekebilirsiniz arkadaşlar. Benim bu kullandığım yünle kasma yapmadığı için ben aralara birer tane zincir çekiyorum. Benim için yeterli. Evet, bakın. Sadece bu bir zincirlik bölümleri 3'er tane yapıyorum. 3 tane. Köşelerimiz aynı şekilde. Evet, yine şöyle göstermek istiyorum. Sıranın sonuna geldim. Bir zincir ve yine köşemi tamamlıyorum. 1 2 ve 3. Bir zincir çektim. İlk çektiğim zincirin tepesine battım. Kaydırmayla kapattım. Bir zincir, ipimi kestim. Şimdi hemen bu turuncu gibi geliyor bana ama pembe de olabilir. Yine bu turuncu ipime geçiyorum ve yine köşeden başlıyorum. 1 2 3 zincir ve yine yarım köşe ile başlıyorum. Arada bir zincir. Bakın bu bölümde 2 tane yuvam var. Bir altta tek yuva vardı. Her bir sırada bir yuva fazlalaşıyor ve bu yuvalara sadece 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Aralarda bir zincirimiz var. Diğer yuvaya geçtim. 1 2 ve 3. Bir zincir çekiyorum ve yine aynı köşemi yapıyorum arkadaşlar. 3 tane ikili trabzan, bir zincir ve yine 3 tane ikili trabzan. Bir zincir çekiyorum. Bakın buradaki yuvalarıma 3 tane ikili trabzan, bir zincir, 3 tane ikili trabzan ve tabii ki köşelerimiz. Evet, sıranın sonuna geldim. Yine bir zincir çekiyorum ve köşemi tamamlıyorum. Evet, bir zincir çektim.
Aynı yöntemle yine burayı kapatıyorum. Ve ipimi kesiyorum. Şimdi sakallı ipime geldi. Şu an son motifimi yapıyorum ve bu kadar sakallı ipim kaldı. Umarım yeter. Yetmezse yeniden almak zorunda kalacağım. Şöyle hemen ipimi bir düğüm attım. Normalde 2 sıra yapmam gerekiyor. Yani çift ip kullanmam gerekiyor ama ipim bittiği için tek ip kullanıyorum. Hemen şurayı da şöyle göstereyim. Bakın bu ipleri zaten biz arada örerken sakladığımız için direkt kesebiliriz. Bu kötü görüntüden de kurtulabiliriz. Evet. Şimdi daha önceden ben bununla patik örmüştüm ve orada fark ettim. Bunu tersten örmeyi. Bu sakallı ipin tek ipucu tersten örmek arkadaşlar. Düzden örünce arkası daha kabarık duruyor ve önü çok cılız duruyor. O yüzden hemen arkadan batırıyorum. Bakın tersi burası ve tersten örüyorum. 3 zincir çektim. Ve yine aynı yöntem aslında. 3 tane ikili trabzan. Bir zincir. Hemen önümdeki boşluğa batıyorum. 3 tane ikili trabzan. Bir zincir. Hemen önümdeki boşluğa 3 tane ikili trabzan. Şöyle de göstermek istiyorum. Bakın yoğunluk öne geliyor. Tersten örüldüğü zaman bunu patikte ben görmüştüm ve dedim evet. Çünkü düzünden örmüştüm. Tersine bir bakıyorum. Tersi daha yoğun görünüyor. Dedim demek ki bunun püf noktası bu. Evet bakın. Her bir boşluğa aralara birer zincir çekerek 3 tane ikili trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Yine aynı şekilde köşemi tamamlıyorum. 3 tane ikili trabzan. Bir zincir ve 3 tane ikili trabzan. Evet, eminim ki anlaşıldı. Yine bakın 3 tane yuvaya aralara birer zincir çekerek 3 tane ikili trabzan ve köşe. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Evet, yine sıramın sonuna geldim. Bir zincirimi çektim ve köşemi tamamlıyorum. İpim de yetti, onu da belirteyim. Benim hiç böyle şeyim yok, tahmin yeteneğim yok. İp yeter diyorum, yetmiyor. Bazı arkadaşlar da böyle ördüğüm modellere sizce kaç yün gider diye sorduklarında cevap veremiyorum. Çünkü hiç ip tahminim yok. Bir zincir çektim. Diyorum bu yeter, kesin yeter diyorum. Bakıyorum yetmez. Bazen diyorum ki ya bu yetmez. Ben birkaç tane daha alayım diyorum. Bir bakıyorum yetiyor. Yani o yüzden lütfen benden tahmin beklemeyin. Ben bitirdikten sonra size kaç yumak gittiğini belirtebiliyorum. Yoksa maalesef benim öyle bir yeteneğim yok. Bitirmediğim modeller hakkında size tam net bilgi veremiyorum. Evet bakın bu sırayı da bitirdik. Ve hemen burada şöyle açık bir gri ipim var. Hemen ona bir düğüm atıyorum. Ve şöyle elimle bakın bir zincirlik yeri buluyorum. Elinizle yoklamadan bunu yapması biraz zor. Çünkü görünmüyor. Şöyle 3 tane zincir çektim. Yine buraya yarım köşemi yapıyorum. Ve burada 1, 2, 3, 4 tane yuvam oldu. Bir zincir çekiyorum. Bakın o yuvaları zaten şöyle açınca görüyorsunuz. Elinizle yoklayın bir zincirlik bölümleri. Zaten denk geleceksinizdir. Başka türlü hemen böyle gözünüzle görmek mümkün değil. Bir zincir çektim. Köşeleri tek tek batıyorum. Daha doğrusu yuvalara. 3 tane ikili trabzan. Bir zincir. Ve 3 tane ikili trabzan.
Evet. 3 oldu. Ve sonuncu yuvama bakıyorum. Hemen bakın burada. Hemen oraya da 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Bir zincir çektim. Elimle hemen bir zincirlik bölümü buluyorum. Ve buraya köşemi yapıyorum. 2. Eğer hızlı ördüğümü düşünüyorsanız hemen videoyu yavaşlatabilirsiniz. Hemen sağda 3 nokta var. O 3 noktaya basarak videonun hızını ayarlayabilirsiniz. Daha hızlı, daha yavaş. Çoğunuz biliyorsunuzdur ama ben yine de hatırlatmak istedim. Evet, bakın yine köşelere arada bir zincir çekerek üçer tane ikili trabzan yaparak bu sırayı da bitiriyorum. Sıramın sonuna geldim. Bir zincir çekiyorum ve yine bakın şöyle kontrol ederek köşemi tamamlıyorum. Ve bu şekilde bir zincir çekerek bitiriyorum. Şimdi bu motiflerden toplamda 16 tane yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Hemen şöyle göstermek istiyorum diğerlerini de. Şöyle ben önceden 15 tane örmüştüm. Bu 16. Ama sadece bir motifi bir sıra daha öreceğiz. Diğer motifleri son sırada birleştirerek öreceğiz. O yüzden son sırayı ben morla yapmak istiyorum. Şu anda karar verdim. Önceden karar vermiş değildim. Mor olsun bakalım. Evet. Yine köşeden başlıyorum. 3 zincir çektikten sonra köşemi yapıyorum. Bir burasını da anlatmama gerek yok. Eminim ki burası anlaşıldı. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane yuvaya aralara birer zincir çekerek 3 tane ikili trabzan, köşemizde aynı şekilde. Bu sırayı bitirip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, ilk motifimiz bu şekilde bitiriyoruz. Hemen sırayı sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra ördük. 7 sıra hemen ölçü vermek istiyorum sizlere. Bu motifleri istediğiniz kadar büyütebilir ya da küçültebilirsiniz. 16 santim arkadaşlar. 7 sıra ördük. Ama ilk motifi 7 sıra örüyorum. Daha sonraki motifleri 7. sırada birleştiriyorum. Hemen bunun yarısını ördüm. Birleştirmeyi göstereceğim. Diğer motifler hep 6 sıra örüldü. 7. sırada birleştiriyoruz. Şimdi hiç kafanızı karıştırmadan önce 4 motifi göstereceğim nasıl birleştirilecek. Daha sonra dizaynını anlatacağım. Sizin kafanızı karıştırmadan birleştirmeyi göstermek istiyorum. Birleştirmeyi de çok kolay hazırladım. Hem 7. sırayı öreceğiz hem de birleştireceğiz. Evet. Bakın hemen köşeme geldim. 3 tane ikili trabzanı yaptım. Bir zincir çektim. Hemen diğer motifin şöyle köşedeki bir zincirini buluyorum. Ve bunu içinden geçirdim. Bir zincir çektim. Ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Ben bu birleştirmeyi çok seviyorum. Eğer sizler başka bir birleştirme biliyorsanız onunla da yapabilirsiniz. Evet. Şimdi 3 tane ikili trabzanımı yaptım. İlmeğimi uzattım. Bakın hemen şu ara boşluk. Hemen o ara boşluktan ilmeğimi geçirdim. Bir zincir çekiyorum. Tığın başını doladım. Hemen bakın boşluğa batıyorum. Ve 3 tane ikili trabzan. İlmeğimi uzattım. Hemen bakın önümdeki boşluktan geçirdim. Bir zincir çektim. Ve hemen önümdeki boş boşluğa batıp 3 tane ikili trabzan. Birleştirmemiz bu kadar kolay olacak. Hem son sırayı örmüş olacağız hem de birleştirmeyi yapmış olacağız. Daha ne olsun?
Yani eğer ben bunu örmem diyorsanız onu da siz bilirsiniz. Ay çünkü çok kolay gerçekten. Ben genelde hep biliyorsunuz beni takip eden arkadaşlar böyle kolay birleştirmeleri ben seviyorum. Öyle bütün motifleri birleştirip daha sonradan işte tek tek birleştirmek yani bazı modellerde evet olabilir. Ama hani genel olarak ben bu şekilde örerek birleştirmekten yanayım. Tabii ki diğer birleştirme yöntemlerini de modele göre tercih edebilirim. Ama benim için en idealleri bunlar. Evet bakın böyle konuşa konuşa birleştirmemi yaptım. Şöyle hemen bir zincir çektim. Köşeye geldim. Köşede yine 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Bir zincir çekiyorum burada. Bakın diğer köşeye geldim. İçinden geçirdim. Bir zincir çektim. Ve köşemi devam ediyorum. Birleştirme yapmadan normal bir şekilde devam edip kapatıyorum. Hemen şöyle birleştirmemi de sizlere göstermek istiyorum. Gayet muhtazam bir şekilde birleştirildi. Burası arkadaşlar böyle öreceğiz 4 taneyi. Burası sırt bölümü olacak. Ben şöyle 4 tane göstermek istiyorum ki hani birleştirme şeklini tam kavrayabilirsiniz diye. O yüzden ben bunu hemen bitirip üçüncüyü hazırlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar şöyle bir köşesini ördüm. Bir zincir çekiyorum. Ve yine bakın bir zincirlik bölümden geçirdim. Bir zincir çektim. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Aşağıda şurada yaptığımız gibi aynı şekilde birleştiriyorum. Bakın 3 tane ikili trabzanımı yaptım. İlmeği uzattım. Hemen önümdeki boşluktan ilmeği geçirdim. Bir zincir ve yanındaki boşluğa batıyorum. 3 tane ikili trabzan. Bu üçüncü de aynı şekilde, sadece sonunu göstereceğim size. Bu şekilde tam şuraya gelene kadar devam edelim. Bakın şöyle geldim. Şimdi burada bir zincir çekiyorum. Şöyle köşeyi yapıyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Burası da önemli çünkü. Bir zincir çektim. Bakın burada şöyle 2 tane köşe olduğu için ne buna batabilirim ne buna batabilirim. O yüzden şöyle ikisinin arasında ilmek belirliyorum. Tam ikisi arasında oradan ilmeğimi geçiriyorum. Bir zincir çekiyorum ve köşemi yapmaya devam ediyorum. Köşemin diğer yarısını yaptım. Bir zincir çektim ve bu şekilde devam ediyorum. Hemen şöyle de göstermek istiyorum. Bakın gayet düzgün. Yani iki motifin tam arasına batacağız arkadaşlar. Ben bu motifi de bitirip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, üçüncü parçayı da birleştik. Geldik dördüncü parçamıza. Dördüncü parçanın yine bir duvarını ördüm. Yarım köşesini de ördüm. Şöyle çeviriyorum. Rahat örebilmek adına. Yine aynı yöntemde başlıyorum. Köşeye battım. Bir zincir. Sadece size köşelerin birleştirilmesini göstermek istiyorum. Buraları zaten öğrendik diye düşünüyorum. İlmeği uzattım. İlk boşluğa battım. Bir zincir devam ediyorum. Yine şu köşeye gelene kadar devam edelim. Evet arkadaşlar bakın. Tam şu köşenin yarısını ördüm. Tam köşeye geldim. Burada 3 tane köşe var. O yüzden tam 3 köşenin tam ortasına batırıyorum. İlmek aldım. Bir zincir çektim ve köşemi tamamlıyorum. Burada bir de bakın
şurası olduğu için burayla da birleştirmek zorundayız. Köşemi tamamladıktan sonra ilmeği uzattım. Önüme gelen ilk boşluğa battım. Bir zincir. Ve yine birleştirmeme devam ediyorum. Eminim ki anlaşıldı. Şöyle devam edeyim ben. Evet. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğim. Şöyle de birleştirmemin güzelliğini göstermek istiyorum. Şöyle övüne övüne. Evet. Bakın bu köşeyi zaten biliyoruz. Hemen burada bir zincir çekip köşeme devam edip bitiriyorum. Ve 4 taneyi bu şekilde birleştirmiş oluyorum arkadaşlar. Birleştirip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar 4 tane motifimi birleştirmiş bulunmaktayım. Şimdi hemen şöyle bir şema çizdim ama lütfen gülmeyin. Çünkü ben deminden beri gülüyorum. Şöyle bir şema çizdim. Ama yani çizemiyorum. Yapacak bir şey yok. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Bakın 1, 2 kusura bakmayın. 1, 2, 3, 4. Yani biz şu 4 taneyi birleştirdik. Şu şekilde. Şimdi diğer 5, 6, 7, 8'i birleştireceğiz. Ama bu bizim sırt bölümümüz. Ön bölümümüzü açık olarak birleştireceğiz. Yani 2 buraya, 2 buraya ve buradakilerini de yarım yarım birleştireceğiz ki yaka bölümü açalım. Şu 4 tane de kol bölümü. Şu şekilde 4 tane buraya, 4 tane ise buraya yapacağız. Ay ne olur kusura bakmayın, yamuk yamuk alt tarafı bir kareyi çizemiyorum. Biri benim en büyük hayalim ressam olmaktı. Hani siz gerisini düşünün. Ressam olmak isteyen bir insanın çizdiği karelere bakar mısınız? Neyse ciddileşelim. Dediğim gibi şimdi 5.'ye geçiyorum. Şöyle 5.'yi yaparken şöyle yarım, yani şuraya kadar birleştireceğiz, bırakacağız. Diğerini hemen şuradan şöyle, burada kaç tane bıraktıysak burada da onu bırakacağız. Burayı birleştireceğiz, bırakacağız. Daha sonra devam edeceğiz. Böyle çizerek de göstermek istedim ki tam anlaşılır olsun diye. Tam çizemedim ama eminim ki siz zeki arkadaşlarım anlamışsınızdır. Evet, hemen daha önceden örmüştüm yine. Bu sefer iki kenarını ördüm. Şöyle yaka boşluğunu beraber karar verelim istiyorum. Şöyle beraber örelim. Güldük, eğlendik. İşimize devam edelim. Hakikaten ya benim hem büyük hayalim bir ressam olmaktı. Aslında iki hayalim vardı. Bir psikiyatri olmak çok istiyordum. İkincisi de ressam olmaktı. Olmadı. Ay, psikiyatriye bir şey diyemiyorum da hani böyle bir kareyi çizemeyen bir insanın nasıl ressam olma istemesi kendi kendime gülüyorum işte. Neyse. Evet şöyle ben yaka boşluğunu, bu yaka boşluğu tamamen size kalmış arkadaşlar. İster daha açık, hani çocuk yanınızdaysa yakasını ölçün veya yetişkin için yapacaksanız yine burada belirtiyorum, bunu bu şekilde yetişkin olarak da aynı uygulamaları yapacağız. Sadece motiflerimiz büyük olacak. Sakallı ipimizi hangi sıraya koymamız tamamen bize kalmış. Yani her yaşa bu şekilde yapılıyor. Sadece motif boyutları değişiyor arkadaşlar. Şimdi şöyle bakıyorum, bu kadar çok açık olur. O yüzden şöyle bir iki tane bıraksam yeterli bence ya. Evet şöyle bir iki bıraksak. Şöyle bir bakayım yine de ben de. Çok da boyun kısmını açık bırakmak istemiyorum. Şöyle yapsak çok açık olacak. Evet. Şunu da yapıyorum.
Bence bu kadar yeterli. Evet. Şöyle şuradan da bir tane bırakacağız. Yani kaç boşluğumuz olmuş olacak? 1. Şu ortayı da sayıyorum. 2, 3 olacak. Hemen burayı tek başına öreceğim. Birleştirmeden. Burası bizim yaka kısmımız olacak çünkü. Köşemi de yapıyorum. Şimdi diğer tarafı da burada bitirdiğimiz yerden başlayacağımız için iyice saymak istiyorum. Şöyle şu köşeyi yapıp devam edeceğim arkadaşlar. Çok da videoyu uzatmayalım. Burası normal bildiğimiz bir yer. Şöyle baktığımda şurayı sadece bir boşluk bırakmışım, bakın. Sadece bir boşluk bıraktım. Şu ortayı saymasam bir boşluk. Yani burada da bir boşluk bırakacağım. Şuradan başlayacağım. Ben burayı bitirip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şöyle şurada bir açıklık bıraktım. Ama yine de bilemedim. Daha sonra bunu açabilirim. Şöyle tamamen bittikten sonra. Ama benim için bu kadar yeterli ya. Siz dediğim gibi kendiniz ölçün. Ona göre karar verin. Normalde daha çok açılıyor. Böyle yarıdan açılıyor. Ama ben çok açık olsun istemediğim için bu şekilde yaptım. Şöyle hemen bakın. Şu ortayı saymıyorum. Şuradan bir boşluk bıraktım. Hemen ona göre öreceğim. Şöyle bir boşluğu öreceğim öncelikle. Öncelikle köşemi tamamlayacağım. Evet, bugün bizim sokakta çok ses var. Kusura bakmayın. Evet. Şöyle ilk boşluğu doldurdum. İlmeği uzattım. Birinci boşluktan değil, ikinci boşluktan geçiriyorum. Bir zincir çektim ve örmeye devam ediyorum. Bu şekilde. Eminim ki anlaşıldı. Yani diğer tarafa uydurmaya çalışıyorum. Aynı bir boşlukta bıraktık. İnanılmaz ses var. Bu sesler dikkatimi de dağıtıyor. Evet. Bakın burada da bir boşluk oluşmuş oldu. Burada da bir boşluk oluşmuş oldu. Bu şekilde devam edelim arkadaşlar. Bu motifi de bitirelim. Evet arkadaşlar, hemen mikrofonumu taktım. Dışarıdaki sesler çok yoğun. O yüzden mikrofonu takmayı sevmiyorum. Ama artık şu anda taktım, yapacak bir şey yok. Evet, bakın burayı da birleştirdim. Burası yaka bölümümüz. Ve hemen şöyle katlıyorum. Bakın 4 arka 4 ön olacak. Ve ben bunu hiç dikmek istemiyorum. Dikmeden birleştirmek istiyorum. O yüzden hemen yine böyle bir kenarını ördüm. Bir zincirimi de çektim. Bakın şunu şu şekilde kıvıracağım. Ve şuradan başlayacağım bakın. Şu yanı birleştireceğim. Daha sonra burayı birleştireceğim. Kol kısmı burayı açıkta bırakacağım. Şimdi buradan öncelikle şöyle iplerimizi de saklayarak birleştirelim. Köşemi yapıyorum. Çok kafanızı karıştırmadan anlatmaya çalışıyorum. Şöyle bakın. Tam şu kenara birleştiriyorum. Umarım mikrofonu taktım. Dışarıdaki sesler umarım gelmiyordur. Mikrofonum çok kaliteli değil. O yüzden de genelde takmıyorum. Ama umarım gelmiyordur. İnşallah kaliteli bir mikrofon alıp şu sesleri tamamen yok ederim bir gün.
Evet, şöyle hızlı hızlı yapacağım hemen şuraya gelene kadar. Hemen hızlıca göstermek istiyorum çünkü. Aslında çok kolay. Ama tabii bilmeyenler için ve yeni başlayanların için bu birleştirme kısmı birazcık zor olabilir. O yüzden şöyle tek tek aşamalı aşamalı göstermek istiyorum. Önceki videoma yaptığınız yorumlar için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Videolar uzun olsun demişsiniz. Evet, bence de uzun olsun. Ben hiç şikayetçi değilim uzun olmasından. Ben tüm ayrıntılarıyla size çünkü göstermek istiyorum. Biliyorsunuz ki ben senelerdir tüm videoları sadece para kazanma amaçlı değil, size gerçekten yardımcı olabilmek için çekiyorum. Tabii ki hani hiç kimse boşu boşuna yapmıyor bu işi ama benim önceliğim size gerçekten destek olmak. Evet, bakın şöyle göstereceğim. Bakın şu kenar bölümü şu ön bölümle birleştireceğiz bunu. Öncelikle bakın iki motif arasına battım. Diğer şu motifin de köşesine batacağım. İlmeği ikisinin arasına getirip birleştireceğim. Yapacak başka bir şey yok. Şöyle geçirdim. Hemen burada bir zincirimi çektim ve köşemi tamamlıyorum. Bakın burada kol kısmı oluştu. Gördüğünüz gibi iki motiflik ve şöyle kapatacağım burayı artık. Şöyle 3 tane yaptık. Hemen önümdeki boşluğa ve bu şekilde devam ediyorum. Şöyle köşeye gelene kadar devam edelim. Şöyle de bir göstermek istiyorum. Benim bulabildiğim en kolay yöntem bu. Ama eğer ben illa dikmek istiyorum derseniz dik edebilirsiniz. Evet arkadaşlar, bakın tam köşeye kadar geldim. Şöyle köşeden ilmeğimi geçiriyorum. Burasını biliyorsunuz zaten ama yine de kafanız karışmaması için göstermek istedim. 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Bir zincir çektim ve bu şekilde tek başına örmeye devam ediyorum ve şuraya göstermek istiyorum. Bakın biz ne yaptık? Hem yan tarafı birleştirdik, kolumuzu açmış olduk ve şöyle yan tarafı bitirmiş olduk. Diğer taraf bakın bu şekilde. Diğer tarafta da yine aynı şekilde bir tane daha örüp yine şöyle çevireceğim. Şuradan başlayacağım. Şu köşeye geldiğimde şununla birleştirip burayı da birleştirip devam edeceğim. Yani burada ne yaptıysak burada da aynısını yapıyoruz arkadaşlar. Ben burayı bitiriyorum. Diğer tarafı örüyorum. Hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben diğer tarafı da aynı yöntemle birleştirdim. Şöyle kol aralıklarını göstermek istiyorum. Birer motif önden, birer motif arkadan açıklık bırakmış olduk. Yaka kısmımızda dediğim gibi birer tane daha açabilirsiniz. Ben bu şekilde açtım. Bunlar tamamen sizin keyfinize göre. Şimdi bakın kolları yine şöyle dikmeden birleştirmek istiyorum. Bakın şöyle iki duvarını ördüm. Bir zincir çektim. Hemen şöyle bakın bu omuz kısmı. Bu iki motifin tam ortasına batıyorum. İlmeği geçirdim. Bu şekilde bir zincir çekiyorum. Ve bu şekilde bakın karşı tarafı şurayı birleştireceğim. Evet. Bu şekilde tek tek batıyorum. Ve hemen
karşıya geçirdim. Bir zincir ve hemen önümdeki boşluğa batıyorum. Ve tek tek yine birleştiriyorum. Nereye kadar hemen göstermek istiyorum. Burayı çok uzatmak istemiyorum. Birleştirmeyi zaten biliyoruz. Omuz kısmından başladık. Koltuk altına gelene kadar bu bir motifi bu şekilde birleştireceğiz. Hemen şöyle göstereyim. Bakın, bu omuz kısmından geldim. Şu anda koltuk altındayım. Şöyle hemen bakın, bu kol açıklığım. Koltuk altındayım ve bakın burada 3 motifin birleştiği yer. Şöyle bakın, 1 2 3. Hemen ortayı buluyorum. Şöyle ortadan battım. Bu ilmeği ortadan geçiriyorum. Bir zincir çektim. Motifi tek başına örüyorum. Bu ilk motifi bu şekilde sadece bir duvarını birleştireceğiz. Ben hemen şunu tek başına örüp dönüp devamını anlatacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben bu motifimi bitirdim. Hemen şöyle kafanızı karıştırmadan anlatmak istiyorum. Bakın, şu kol bölümüm. Bunun sadece burasını birleştirdim. Şu arka tarafını da şöyle hemen çeviriyorum. Bakın, 1 2 ve 3. Şuradan başlayacağım. 1 burası, 2 3 ve hiç dikiş yapmadan kolumuzu birleştirmiş olacağız. Evet, daha önce yine bir duvarını ördüm bu sefer. Yine yarım köşesini ördüm. Bir zincir çekiyorum ve şuradan bakın, şu tersi şöyle çevirdim. Şu ipi de altta yürüterek alacağım. Evet, şuradan geçirdim. Bir zincir ve birleştirmeye başlıyorum. Bu motifte 3 tarafını birden birleştireceğiz. Bizim için daha da kolaylık olacak. Hemen bakın, ilk boşluktan girdim ve birleştirmeye devam ediyorum. Şöyle şuraya gelene kadar birleştirelim. Bakın, şöyle yine geldim. Yine koltuk altındayım. Bakın, köşemin yarısını ördüm. Yine burada bakın 3 tane motifim var. Tam 3 motifin ortasına batıyorum. İlmeği içinden geçirdim. Bir zincir çekiyorum. Ve yine burada birleştirmeme devam edeceğim. Şöyle 3 tane ikili trabzanımı yapayım. Bakın, şimdi buraya geçtim. Hemen böyle burayı da birleştirmeye devam ediyorum. Şöyle 3 tane oldu. Evet. Ve şimdi nereye kadar birleştireceğiz? Bakın, tam şuraya kadar yine aynı şekilde birleştirelim. Evet arkadaşlar, bakın şu şekilde geldik. Şu şekilde birleştirdik. Ve şöyle bakın, yine 3 motif arasına batıyorum. İlmeği geçirdim içinden, köşedeyim. Bir zincir çektim ve artık son motifimi birleştiriyorum. Şurasını ve kolumu tamamlıyorum. Birleştirmeyi uzun uzun göstermiyorum. Birleştirme yöntemini biliyoruz zaten. Şöyle yine burada, yine de burayı göstereyim. Şöyle sıra sonuna kadar burayı da birleştirip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, yine sıranın sonuna geldim. Köşemdeyim şu anda. İlmeği uzattım. Diğer tarafın köşesinden geçirdim. Bir zincir çektim. İlk yaptığım zincirin tepesine batıyorum. Kaydırmayla kapattım. Bir zincir. İpimi kesiyorum ve şöyle hiç dikiş olmadan hemen kolumu gösteriyorum. Çok güzel oldu. Bakar mısınız? Yelek olarak da çok güzel olur bence. Şöyle hırka olarak da çok güzel olur. 2 tane daha ekleyeceğiz. Ekleme yöntemimiz yine aynı arkadaşlar. Hemen şöyle
sadece bir tane ekliyorum. Hemen ikinciyi yine şuradan başlıyorum eklemeye. Şuradan ve şuradan ikişer tane ekledik mi yeterli oluyor. Uzun bile olacak bence. Siz ona göre ayarlarsınız. Bence bir tane yeter. Yani birer tane. Şurayı örerek uzatabilirsiniz. Ama ben aynı modeli yapmak istiyorum derseniz bir kola 4 tane, 2 ön 2 arka olacak. Diğer tarafa da aynı şekilde ben 2 ön 2 arka 4 tane kolumu ekleyip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben kollarımı birleştirdim. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Bu benim beklediğimden daha güzel oldu bence. Arkadaşlar, normalde yetişkinler için yapılanları şöyle bir göz attım. Şöyle kenarlarını hiçbir şey yapmıyorlar. Sadece bir bağcık örüp burayı bağlıyorlar. Bağcık koyuyorlar yani. Ama benim bu şekilde içime sinmedi. Ama sizler ya benim çok ipim yok, bu şekilde yapıp bırakayım, bir bağcık yapıp takayım derseniz bu şekilde yapabilirsiniz. Ama ben kamera arkasında şöyle bir kenar çalıştım. Şöyle ikisine bakmanızı istiyorum. Yani bu şekilde benim içime çok sinmedi açıkçası. Bu şekilde bir kenar çalıştım. Bence benim için çok güzel oldu. Ama tabii ki karar sizin. Hemen şunu nasıl yaptım? Şöyle bu kolda göstereceğim ve burada tüm şöyle çerçeveyi, yaka kısmını şöyle buraya da gideceğim. Ama bunu kolda gösterdiğimde sizler zaten nasıl bir model yaptığımı anlayacaksınız. Hemen başlayalım. Şöyle ikinci yumağımı açtım. Hemen bir düğüm attım. Şöyle şuradan başlayalım. Herhangi bir yerden başlayabilirsiniz. Hiç önemli değil. Şöyle alttan da yürüteceğim. Bir tane sık iğne yapıyorum öncelikle buraya. Daha sonra bakın ilmeği alıyorum. Tığın etrafından ipi geçirip ilmeklerin içinden geçiriyorum. Bunu her defasında yapıyorum. Bunu atkı çalışmasında da denemiştik bitiş olarak. Benim çok hoşuma gitti. Bunda da denemek istedim. Ama sizler direkt sık iğne de yapabilirsiniz. Boşluğa batıyorum. Şöyle şu ipi de arada yürüteyim. Boşluğa battım. İpi etrafında çevirdim ve kapattım. Tek tek trabzanlara batıyorum. İpi etrafından geçiriyorum. Kapatıyorum. Gördüğünüz gibi gerçekten benim için çok hoş bir bitiş oluyor. Dediğim gibi sizler bunu yapmayabilirsiniz. Ya da direkt düz sık iğne yapabilirsiniz. Ama bunu denemenizi ben şiddetle tavsiye ediyorum. Gerçekten güzel bir bitiş oluyor. Eminim ki yapılış anlaşıldı. Bu şekilde devam ediyoruz. Bildiğimiz sık iğne, sadece şu ipi tığın etrafından geçiriyoruz. Başka bir işlem yok arkadaşlar. Dediğim gibi çok videoyu da uzatmaya gerek yok. Eminim ki anlaşıldı. Ben kolu bitireceğim. Daha sonra çevresini, en sonda bağcıklarını yapacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben kollarını ve şöyle açıkta kalan etrafını komple yakasına kadar çerçeveledim. Şöyle yakından da göstermek istiyorum. Hakikaten böyle daha güzel oldu. Daha derli toplu, daha güzel oldu bence. Ve hemen şöyle bir kuşak, kurdele diyebiliriz. Yaptım, ucuna da şöyle bir boncuk taktım. Mor bir boncuk. Hemen bunun yapımını da göstermek istiyorum. Arkadaşlar şöyle uzunca bir ip ayırıyoruz. Çünkü çift ip öreceğiz. Şöyle uzunca ayırıyorum. Hemen tığımı aldım. Şöyle bir zincir çektim. Bakın alttaki ipten uzunca bırakıyorum. Çünkü alttaki ipe boncuk geçireceğim için. Bakın şöyle şunu şöyle alayım. Bakın şöyle bunu bıraktım. Daha sonra bunu
Bakın şunu ellemiyorum. Bunu tığın üzerine geçirdim. Şöyle tuttum. Kapattım. Şu fazladan uzattığım ipi tığın üzerine alıyorum. Şöyle kapatıyorum. Tığın üzerine aldım, kapattım. Tığın üzerine aldım, kapattım. Bu şekilde bağcığımızı yapıyoruz. Bakın. Tığın üzerine aldım. Şu fazladan çektiğim ipi yapıyorum. Normal ipim burada. Tığın üzerine aldım, kapattım. Bu şekilde kaç tane yapacağız? Ben toplamda 70 tane yaptım. 70 sıra. Yine de siz uzunluğunu kendiniz belirleyebilirsiniz. Bakın şu şekilde. Eminim ki anlaşıldı. Ben daha önceden video uzamasın diye örmüştüm. Hemen şöyle göstermek istiyorum ve ölçü de vermek istiyorum. Hemen mezuramı arıyorum. Evet. Şöyle 30 santim arkadaşlar. Dediğim gibi sizler kendiniz belirlersiniz. Şöyle evet. Bakın şu şekilde 70 tane yaptıktan sonra şöyle bakıyorum hangi ip? Normal ana ipim bu. Kesiyorum. Ve şu şekilde çekiyorum. Uzun kesiyoruz, bağlayacağız. Diğerini de kesiyorum uzunca. Bakın şurada uzun bıraktığım ipi ne yapacağım? Hemen boncuğumu alıyorum. Tığın içinden geçireceğim. Tığı boncuğun içinden geçirip bakın ilmeği şöyle dışarı çıkaracağım. Boncuğun içinden geçireceğim yani. Daha sonra şöyle boncuğu geriye ittim. Buradan düğüm atıyorum boncuğun çıkamaması için. Şöyle olabildiğince düğüm atın ki boncuk çıkmasın. İpin ucunu da keseceğiz. Eğer tam yapamazsak bir daha yapamayız. Evet. Bence yeterli. Şöyle boncuğu geri ittim. Evet. Hemen şöyle dibinden kesiyorum. Ve ezan bittikten sonra dönüyorum. Evet arkadaşlar. Boncuğumuzu takmıştık. Hemen bakın buraya bunu bağladım. Hemen karşısına şöyle tam karşı tarafa şunu nereye bağlamışız? Buraya bağladık. Hemen şunu da şöyle ilmeği içinden geçirdim. Bağlıyoruz normal. Siz istediğiniz gibi direkt buradan da örebilirsiniz ipi takıp. Ama benim kolayıma bu gitti. Evet. Şöyle bağlıyorum. Hemen bu ipi alttan geçiriyorum. Bir de alttan bağlayacağım. Şöyle çözülmemesi için sıkı sıkı bağlayalım. Daha sonra iplerimi yürütüyorum. Şöyle daha doğrusu saklıyorum. Çıkmaması için. Sizler daha ayrıntılı saklarsınız. Diğerini de saklıyorum. Evet, daha sonra iplerimi kesiyorum. Zaten çoğunlukla iplerimizi gizleyerek ördüğümüz için direkt kesiyoruz. Hemen şöyle hiç de kurdele yapmayı bilmem ama öğreneceğim. Şöyle bağlıyorum. Bence muhteşem oldu arkadaşlar. Ben gerçekten aşırı derecede beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Hemen şöyle sırt tarafını da göstermek istiyorum. Muhteşem oldu.
Umarım sizler de beğenir, severek örer, ister hediye edersiniz, ister torunlarınıza, çocuklarınıza örersiniz. Tamamen size kalmış. Örerken de beni hatırlarsınız. Umarım diyorum ve bugünlük videomu bitiriyorum. Diğer videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.